Hayatını karanlık ve sessizliğin içinde yaşayan bir kadının tüm dünyanın gözleri önünde yeniden doğuş hikayesi. Nasıl bir insan görme ve işitme engellerine rağmen dünya çapında bir etki yaratabilir? Peki Helen Keller kimdir ve karanlıkla nasıl savaştı? Helen Keller 1880'de Alabama'da dünyaya geldiğinde kimse onun büyük bir ilham kaynağı olacağına inanmıyordu. 19 aylıkken geçirdiği bir hastalık sonucu görme ve işitme kaybı yaşadı. Küçük yaşta dünyayla bağlantısını kaybeden Helen, 7 yaşına kadar kimseyle etkili bir şekilde iletişim kuramıyordu. Düşünsenize, bir çocuk karanlık ve sessizlik içinde yaşamak zorunda. Ne görsel bir dünyası var ne de bir sesin büyüsüne tanıklık edebiliyor. Fakat Helen Keller bu karanlıkta ve sessizlikte sadece hayatta kalmakla kalmadı. Aynı zamanda hayatı yeniden tanımlayarak engellere rağmen dünyayı etkileyen bir lider haline geldi. Ama nasıl? Helen'ın en büyük avantajı asla vazgeçmemek ve her koşulda ileriye gitmek adına geliştirdiği kararlılığıydı. Helen Keller, karşılaştığı her engeli aşarken dünyanın ona sunduğu tüm fırsatları da değerlendirdi. O sadece görme ve işitme engellerini aşmakla kalmadı. Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen ilk engelli kadınlardan biri oldu ve dünya çapında bir yazar, aktivist, öğretmen ve toplumsal değişimci olarak insanlara ışık tuttu. Başarılarının zirvesine ulaştığında o artık sadece kendi yaşamını değil, dünyayı da değiştiren bir figürdü. Helen'ın yolculuğu ailesinin Alexander Graham Bell ile olan tanışıklığıyla önemli bir dönüm noktasına geldi. Bell, Helen'ın yaşadığı engelleri fark etti ve ona umut olabilecek bir öğretmenle tanışmasını sağladı. Annie Salvin. Graham Bell'in bu desteği Helen'ın hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Alexander Graham Bell, Helen'ın hayatına dokunan ilk bilim insanlarından biri olarak büyük bir rol oynadı. Ve sonuç olarak Helen'ın potansiyelini keşfetmesi ve dünyaya olan katkıları böylece başlamış oldu. Hayatının dönüm noktası onu eğiten ve karanlık dünyasına ışık tutan bir öğretmen olan Anne. Helen'ın gözlerinin değil, gönlünün görmesini sağladı. Bir bakış açısından çok daha fazlasını öğretti Helen'a. Dünyayı hissetmeyi ve dünyayı kavramayı. Anne sabırlı ve azimle Helen'a hayatın kapılarını açtı. Onun rehberliğinde Helen hem kelimeleri hem de dünyayı öğrenmeye başladı. Anne'in öğrettikleri Helen'ın dünyası için bir devrimdi. Karanlık ve sessizliğe meydan okuduğu ilk adımdı. Öğrendiği ilk tekniklerden biri parmakla yazma yöntemiydi. Anne, Helen'ın avucuna her harfi yazarak ona alfabeyi öğretmeye başladı. Bu yöntemin temelinde dokunma duyusunu kullanma vardı. Helen, öğretmeni Anne'in elini avucuna koyarak yazdığı harfleri hissederek öğrendi. İlk başta bu yazıların anlamını anlayamadı. Ancak Anne'in sabırla her kelimenin anlamını anlatması ve somut örneklerle desteklemesi Helen'ın kelimeleri öğrenmesini sağladı. Örneğin Anne su kelimesini yazdığında suyun akışını Helen'ın avucuna taşıyarak ona gerçek bir anlam kazandırdı. İlk öğrendiği kelime su oldu ve bu onun dünyaya açılmasının başlangıcını simgeliyordu. Helen'ın eğitiminde bir diğer önemli yöntem işaret dili ve yazılı iletişim tekniklerinin birleştirilmesiydi. Zamanla işaret dilini öğrenmeye başladı. Fakat Anne ona sadece sözcükleri öğretmekle kalmadı. Aynı zamanda kelimelerin anlamlarını ve onları günlük hayatta nasıl kullanacağını da öğretti. İnanın, onun başardıkları sıradan biri için imkansız gibi görünürdü. Fakat o imkansızı sadece bir kelime olarak kabul etmedi. Hayatının her anında bu kelimeyi silip yerini yapılabilirlik ile doldurdu. Görmeyi ve duymayı başaramazken hayatı daha derinden hissedip insanlara ilham vermeyi başardı. Onun yaşamından alacağımız en büyük derslerden biri zorluklar bizim gerçekten kim olduğumuzu gösterir. Bu Helen'ın en karanlık anlarında bulduğu ışıkla mümkün oldu. O, içindeki güçlü engelleri aşmayı başardı. Her insanın içinde onu büyük yapan bir güç vardır ve bu güç bazen zor zamanların içinde ortaya çıkar. Onun en büyük başarılarından biri dünyanın dört bir yanında insanlara gerçek anlamda ilham vermesi oldu. 1904 yılında Harvard Üniversitesi'nden onursal doktora aldı ve çeşitli konuşmalar yaparak engelli insanlara onlardan daha fazlası olabilmeleri için cesaret verdi. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatmak onun yaşam amacıydı.
ve bunu sesini hiç duymadan, gözlerini hiç açamadan başardı. Helen Keller'ın başarıları sadece akademik değil, aynı zamanda bir toplumsal değişim yaratma çabasıydı. Engellilerin topluma katılımını savundu, kadın hakları için mücadele etti ve onurlu bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğini milyonlara öğretti. O, karanlık ve sessizliğin içinde bir ışık buldu ve hayatını aydınlatan bu ışığı tüm dünyaya yaydı. Helen Keller, engellilerin fiziksel olmadığını, asıl engelin insanın kendisinde olduğunu defalarca vurguladı. Kitapta hayatı boyunca yaşadığı zorlukları, içsel gücün nasıl bulduğunu ve her engelin ardında bir fırsat olduğunu paylaşıyor. Bu kitap sadece fiziksel zorluklarla baş etme değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel engelleri aşma konusunda da bir kılavuz niteliğinde. Hayatta karanlıklar ve engeller her zaman olacaktır. Ancak Helen'ın hikayesi nasıl yol alacağımızı, karanlıkta nasıl bir ışık bulacağımızı gösteriyor. Eğer Helen Keller karanlık ve sessiz bir dünyadan çıkıp dünyayı değiştiren bir figür haline gelebildiyse, onun bu gerçeği bizlere haykıran bir manifesto gibidir. Görmeyen gözlerle hayatı görmek, duymayan kulaklarla dünyayı dinlemek ve her şeyin ötesinde yaşamak için bir sebeptir.